Ziya Ünal'ın çiftliğinde kaçak işçi yakaladım arkadaşlar. Köpekten korkan kurda hiç gitmez. ...700-800 tane sürümüzü bu köpeklere emanet ediyoruz. Bu köpeklerin geninde var. Biz istesek de istemesek de bu köpekler yani sert karakterli köpekler. Bizim de aslında karakter olarak bu köpeklerin böyle sert yapılı olmalarına ihtiyacımız var. Yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Güzel ülkemizin farklı noktalarını sizler için gezmeye devam ediyoruz. Bugün neredeyiz? Konya'dayız. Konya'da Ziya kardeşimden birlikteyiz. Ziya Ünal bir havuç imparatoru. Şaka bir yana gerçekten iyi bir havuç yetiştiricisiniz. Ziya'cığım öncelikle selamlar. Nasılsın, iyisin? Merhaba abicim, hoş geldin. Çok şükür abi, iyiyim, sağ ol. Sen nasılsın? Allah'a çok şükür biz de koşturmaya devam. Her zamanki gibi mücadele ediyoruz senin gibi. Türkiye'nin farklı noktasındaki köpek yetiştiricilerini kanalımızı takip edenler için çekmeye devam ediyoruz. Ziya alan biz yaklaşık 20.000 abone civarlarındayken bir video yapmıştık. Aynen, o arada biz 210.000 civarına falan ulaştık destekleyenler sayesinde. Bir yıl oldu aslında, bayağı kısa sürede. Evet. Bir yıl kadar ancak oldu çünkü en fazla evet 1-1,5 yıl civarında oldu. İyi, çok iyi maşallah. Değerli dostlar, Ziya'nın elinde birbirinden güzel Anadolu çoban köpekleri var. Gerçekten heybetli, cüsseli, yakışıklı, oldukça da güçlü köpekler. Aynı zamanda küçükbaş hayvancılıkla da ilgileniyorsun. İzleyenler seni bir kısaca tanısın Ziya. Yani neler yapıyorsun havuç imparatorluğu dışında? Havuçta imparatorluk yok ama küçük bir çiftçiyiz kendi çapımızda. Ziya Ünal, 30 yaşındayım. Babadan, dededen, atadan beri çiftçiyiz. Havuççuluk yapıyoruz ve bu arada ben yani çok küçük yaştan beri bir köpek hobisi başladı bende. İşte bir köpek, iki köpek, üç köpek derken işte onun yavrusunu alalım, onu büyütelim. Bu sefer iş çığırından çıktı. Çiftlik yaptık. Dedik çiftliğimiz var, niye koyunumuz yok? Aslında büyükbaş vardı. Evet. Büyükbaşta çok istediğimiz randımanı alamadık. Dedik köpekle de küçükbaş çok iyi olur. En azından hani yavrularımız da sürüde yetişir. Çiftliğimizde sadece köpek için değil, en azından koyunumuz da olmuş olur. O yüzden koyunculuğa başladık geçen yıl. Hatta senin süper. Videoda, daha yeni almıştın değil mi? Aynen, daha yeni almıştık geçen yıl. Bayağı amatördük. İşte bu yılda işte üretim koyunla bir şekilde idare ediyoruz. Harika. Şu anda toplamda kaç küçükbaş var Ziya? Abi koyun olarak 400 küçükbaş var. Yaklaşık 350-400 kadar da kuzu var. İşte bir Maşallah. taraftan kuzuluyorlar. İşte yaklaşık 800-900 ya küçükbaş için bereketli bir hayvan olduğu söyleniyor. Ticari anlamda şu anda sen bunu hissetmeye başladın mı? Yani küçükbaş ufak tefek bir katkı sağlıyor mu bütçeye? Abi geçen yıl çok kötüydü. Şey olarak da biz işin acemisiydik ve kış çok sert geçti ve koyun piyasası çok kötüydü geçen yıl. Ama bu yıl şu anda hani kötü desek nankörlük yapmış oluruz. Şu andaki durum, gidişat iyiye gidiyor. Maliyetler ne kadar artsa da yani şu anda hani kötü desek nankörlük yapmış oluruz. Şu anda iyi, çok şükür. Bildiğim kadarıyla şimdi annelerini emmeleri gereken bir saate geldik değil mi? Evet. Emişme denilen, buluşturma denilen bir uygulama yapılacak. Kuzular annelerini emecekler arkadaşlar. Sonra yavaş yavaş köpeklerin yanına geçeceğiz. Anadolu'da Konya oldukça önemli bir il. Yani Türk çoban köpeklerinin tarihine hizmet eden 2 tane il var desek bunlardan birisi Konya, birisi de Sivas'tır. Türkiye'nin her yerinde çoban köpeklerimiz var. Ama bu iki elde çok yoğun. Ve yıllardan bu yana da küçükbaş hayvancılığın merkezi olan illerden birisi Konya. Toplamda çok ciddi sayıda milyonlarca küçükbaşın olduğu bir yer diyebiliyorum. Hayvancılık ve çiftçilik zaten komple hayvancılık ve çiftçilikle geçen. Devasal bir ova zaten Konya Ovası. Yani mera olarak da, ova olarak da, iklim olarak da, hani hayvancılıkta. Bir de genlerden yani herkes bir şekilde hayvancılıkla uğraşmasa bile babası uğraşmıştır, onun babası uğraşmıştır bir şekilde. Yani çok eskiye dayanan bir hayvancılık var bizim burada. Evet, bölgedeki sürüye
sürüye giden köpeklerin de hepsi iri. Allah nasip ederse Ziya'dan bir sonraki videoda büyük olasılıkla bu bölgenin devasal koyun peşinde giden köpeklerini inceleyeceksiniz. Keza Ziya'nın köpeklerin arasından da aktif olarak aynen. bu sürüyü güdenler var değil mi? Var. Benim yani şu anda koyunlar içeride oldukları için hani bir ay sonra meraya çıkacak. Bizim de mesela sürüye giden köpeklerimiz şu anda bağlı. Ama koyun sürüye çıktığı zaman bizim köpeklerimiz de aynen çıkıp devam edecek. Zaten biz hani koyuna merakımız direkt köpekten geldi. Değil mi? Aynen, yavrumuz koyunda büyüsün, koyunda yetişsin, işte biz de görüyorduk mesela, videolarda görüyorduk. Koyunda büyüyor, hem koyunda büyüdüğü zaman özgür büyüyor. Zaten bu hayvanların doğasında var. Öyle olduğu için buna merak sardık ve inşallah geçen yıldan beri bayağı çok koyuna da köpek yetiştirdik. Çok da bu işten keyif almaya başladık bu yüzden. Değil mi? İkisini bir arada görünce huzur buluyorsun Çok, yavrular. çok iyi abi. Yani yavruların koyunda yetişmesi, mesela benim 3 aylık, 4 aylık yavrum vardı. İşte koyuna götürelim götürmeyelim, bu biraz hantal mantal. Hatta ben Hüseyin var benim arkadaşım, hem ortağım. Ona dedim hani gitmesin, bu küçük. O da içeriye katmaya çalıştıkça çıkıyordu koyunla beraber, sürüyle beraber arkasından. Bir tane koyunumuz yavruladı. Onun da bende videosu var. Eğer şey olursa onu da sana atabilirim. Bir koyunumuz 300 yavruladı. En küçük köpeğin başında bekliyor. O 4 aylık köpeğin başında bekliyor. Müthiş. Yani dışarıda 4 aylık köpeğimiz başında bekliyor. Arkadan meğliyorlar. Şöyle bir tepki var. Lan susun. Acıktık. Süt emmemiz gerekiyor. Salın bizi diye. Ben Aynen. onların adına çeviri yaptım. Biz çok jantiyiz seninle bugün kanka. Ne yapalım abi. şimdi biliyor musun? Şu montlarımızı çıkartalım. Aynen. Ondan sonra çalışmaya başlayalım. Başlayalım. Daha kuzuları indireceğiz. Hadi. Annelik duygusunun ne kadar güçlü bir duygu olduğunu görebileceğimiz bir sahne yaşıyoruz şu anda. 300 tane yavru var, 300 tane anne var arkadaşlar. Her birisini Ziya'nın da söylediğiyle kokusundan ayırt ederek o buluşma sağlanıyor değil mi? Yani kafalarına göre emmiyor bu kuzular. Yok, kafalarına göre emmiyor. Zaten sen de gördün, şahit oldun. Evet. Kapıyı açtık. 30 saniye sonra bütün koyunlar bütün kuzularıyla bir şekilde birleşti. Abi nasıl bir koku hassasiyeti bu yani? O kadar kazalan mesela, ulan dur bu benim yavrum, yanlış emzirmişim sen git falan gibi değişik bir tepki yaşanabilir. Güdüsel artık herhalde. Değil mi? Maşallah. Şu anda kuzular ortalama kaç aylık oldular Ziya? Abi ortalama 3-3,5 aylık. Bu taraftaki ayırmış olduğumuz kuzular, yani bu taraftaki koyunlar ve kuzularımız, kuzuların hepsi yani damızlık ayıracaklarımız haricinde kurbanlık olarak düşünüyoruz. O yüzden ayırdık. Diğer taraftaki kuzularımız hani kurban dönemine yetişmediği için onları ayrı besliyoruz şu anda. Bunların bir küçükleri de var. Küçükleri de var orada. Burada yeni doğuracak olan koyunlarımız da var. Bir de şu yavrunun ilginç bir hikayesi var değerli izleyenler. Kaç aylık bu? 7-8 aylık var yok herhalde Yani değil mi? aynen abi, 8-9 aylık bu yavru. Dişi mi bu? Dişi. Maşallah. Ayakları da sakat bu yavrunun. Problemi var. İşte az önceki Merhaba. önceki anlattığım yavru bu. Neydi bunun hikayesi? Abi biz bunu ayakları da biraz problem olduğu için hani koyuna götürmüyorduk. Göndermiyorduk, hani kıyamıyorduk. Kendisi arkasından kaçıp sürünün peşinde gidiyordu. İlk ya da ikinci yavrulayan koyunlarımız değil mi? O dönem daha koyunları içeriye getirmemiştik. Dışarıdaydı. Koyunun bir tanesi 300 yavruluyor. Bu köpek de belki o zaman 3-4 aylık ancak, yani 4 aylık ancaktı. Başında bekliyordu. Resimleri, videoları da var. Yani kuzu Eğer bulursan bana atsana, videoya koyayım. atayım Tamam. yani. Kuzu kadar, kendisi de kuzu kadar bir şeydi ama başında bekliyordu yani. Aferin kız sana. Aferin kız sana. Kuzuları bırakmadın mı sen sürüde yalnız başına? Ya bu işte nasıl bir şey biliyor musun? Köpek sürüye gitsin gitmesin. Eğer sen onu koyunla tanıştırmaya başlarsan yavaş yavaş o İçgüdüsü- genlerdeki Abi, şey gen de var abi. kımıldanıyor yani. Üzerinde böyle kül kapalı olan koru ateşlemeye Ateşleme. başlıyorsun koyunla tanıştırdıkça. Öyle. Bizim mesela 2 tane yavrum vardı fabrikadan, çiftlikten getirdim. Koyunlarla hiçbir bağı yok. Getirdim, orada köpeklerin, yavru köpeklerin olduğu yere koydum. Ertesi gün baktım koyunların içinde. 2 tane yavru, bak şu anda dışarıda yatıyorlar. Hiç çıkmıyorlar koyunların içine. Tamam, artık o koyun köpeği olacak yani, hayvanın içinde istek olarak var. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Yavaş yavaş aslanları mı görelim? Aslanları görmeden önce bize göstermek istediğin küçük kuzular, at, onlara da bakalım mı? Bakalım abi. Tamam, senin bir tane deli bir atın vardı. O duruyor mu burada? Onu da bir görelim. At iyice delirmiş. Az önce hatta dedik binelim, sen de bindirecektim ama. Abi ben ata binmem. Yok, ben Yok. korkuyorum abi. Atımız çok iyiydi. Bizim herhalde nazarımız geçti.
Ya huy olarak gerçekten çok iyi. Çocuğu bindir üzerine koşmaz. Yabancı yani sen acemisin ya seni biliyor seni koşturamazsın imkanı yok. Ama şimdi böyle çok Ne rahat oldu bir abi? şekilde hazırladığımız ata hiçbir şekilde ne gem vurabildik ne takımını takabildik. İpi de kopardı. Biz de bıraktık dedik herhalde bu ata biz şu an binemeyeceğiz. Sıkıntısı ne peki? Arpası fazla gel. Allah Allah. Senin Arkası ortak fazla. çok iyi biniyordu abi adam. Ben hatırlıyorum yani. Hüseyin zaten çok iyi biner. Ben de yani Hüseyin kadar olmasa ben de bayağı alıştım. Binerim İyi biniyordum diyorsun. ama bir sıkıntı Buyurun Ziya oldu Bey. yani. Biz de kapıyı kullanmadık buradan geçiyoruz. Bak ne yapalım biliyor musun? Hazır şu an Hüseyin bizden uzakta. Bana sorarsan biz bir Hüseyin'e ince bir suikast planlayabiliriz. Yani suikast olmasın da bir aksiyon olsun. Hüseyin iyi at. Başkan sen ata binersin diyorum her türlü değil mi? Hayır Ziya binemez dedi arkamdan konuştu ondan diyorum. Ciddi söylüyorum bak. Abi, Senin için binemez o kadar iyi değil dedi. Ben suikast evilen gelemem aklıma olayım. Benim bekleyenim çok. Ciddi misin? Biliyorum abi. 5 tane çocuğum Ama var sen çok iyi maşallah. biniyordun ya. Sen o gün Abi, eher gem- koymadın işte ne diyordu şu tutulan şey. Gem. Gemsiz bindin sen o gün yereden gittin böyle. Sıkıntı yok. Malkoçoğlu Şimdi gibi. Dediği gibi biraz önce at yüzdandı. Üzerine eğer vurabildik ne gem takabildik abi. Hani neden dolayı bilmiyorum hayvan bir anda yüzdandı benim. Normalde Allah Allah. tut yani şöyle tutuyorum abi takıyorum mesela eğerini gemini. Dediği gibi Ziya'nın üzerine çocuğu bindir mesela. Hiçbir şekilde böyle bir huysuzluk arsızlık yapayım demez yani hayvan ama. Bir de bu atların yerelerinden Sonra ilgili problem anlatılan oldu. bu hikaye doğru mu? Nasıl? Diyorlar işte gelin bir şey mi diyorlar? 3 harfler geliyor. Abi o doğruymuş. Ben onu Örüyor diyorlar. araştırdım abi. Gerçekten araştırdım onu. Yani birkaç kişiye de sordum ben. O gerçek abi. Yani akşamleyin mesela hani kimse olmadığı zaman da ata biniyorlarmış abi. Yani bir gün biz onu yaşadık. Bir saatin içerisinde oldu bu biliyor musun? Şaka gibi. Manisa'da birini ziyarete gitmiştim. Atı sevdik. Hiçbir problem yok. Köpekleri çektik. Dönüşte dedim hayvana bir daha bakayım. Abi baktık. Saçlarını düğümlemişler Gündüz atın. mü oldu abi olay? Gündüz oldu evet. Tamam biniyorlar abi. O İlginç gerçek bir şey. yani. Şimdi onu ben araştırdım. Bu konuda Birkaç izleyenlerin araştırdım. yorumunu merak ediyorum arkadaşlar. Yani Aynen. sizler de yorumlarınızı eklerseniz hadi lan atmayın da diyen olabilir. Saygı duyarız. Olabilir abi. Ya da böyle bir deneyim yaşayan varsa deneyimini bize paylaşabilir. Yani- Ama çok ilginç yani bildiğin düğüm atılıyor. Hani bu bir ara böyle çarparak yapsan desen o şekli nasıl verecek? Ben açıklayamadım bu işi. Arkadaşlarla oturduğumuz zaman genelde bunun muhabbeti dönüyor. İşte kuştan, köpekten ata geçiyor. Sürekli arkadaşlar anlatıyor. Böyle bir şey var diyor. Ben o konulara biraz şeyim. Bizlere korkarım ben öyle şeyler. Girmeyin bu muhabbetlere. Öyle şeylerden ben korkarım. Tamam o zaman devam hadi. At da kirlemiş. Atı bir hamama götür kanka. Vallahi yok aslında tertemizdi de kendini hiç yerlere attı sabahtan beri tutamadık. Sanırım sevgilisinden falan ayrıldı birader. Morali bozuk görünüyor hayvanın. Abi arpası fazla gelmiş olay. Öyle. Doğru diyorsun ya. Doğru. At da kesinlikle öyle. Yani çok zayıf durumdayken hiçbir şekilde böyle bir sıkıntı yapmıyor ama Anam şu bu minnaklara dönemde bak. bayağı bize bir sıkıntı yaşattı. Şu minnaklara bak minnaklara bak. Şunların sevimliğe bak. Hüseyin dikkat et kendine. Şeyin çok garanticidir ya ortam. Bunlar da yeni dünyaya gelenler ha. Bunlar aynı mesela. maşallah. şurada Bereketli günlük, olsun. bir günlük, 2 günlük kuzular. Hüseyin atı tuttu. Beni cüssü olarak büyük olan hayvanların hepsi bir şekilde ürkütüyor. Çünkü saf güç abi. Ya- Aslında çok şey olarak da sakin hayvanlar. Ama ben az önce senin anlattığın şeyi gördüm. Şu üstündeki bağlı olan ipi bir asıldı koparttı direkt. At gerçekten çok keyifli. Ben öğrenemedim bu işi abi. Abi çok keyifli. Yani araba, maraba ya işte en iyi araba falan halt etmiş ya. Atı bir koştur, o zevki bir al. Tamam yok öyle bir şey. İnşallah bir gün deneriz. Yani yapabiliriz daha Ben doğrusu. sana bugün denettirecektim de. Aman abi denemeyelim. Çünkü atı ben bildiğim için denettirecektim. At gerçekten çok ehliz bir attı ama yani bir kıştan beri valla Zeki sen niye uzak duruyorsun bu işi yapsa bir tek sen yaparsın.
Bir de merak ettiğim bir konu var. Mesela bu Karapınar sarısı diye ülkemizde oturmuş olan bir tabir var. Yani Konya bölgesinde bu sarı köpekleri görmek mümkün. Ülkemizin farklı yerlerinde de varlar ama bu özellikle Konya'da, Karapınar'da böyle bir tabir oluştu. Bunu biraz bildiğin kadarıyla bize anlatabilir misin Ziya? Ya Karapınar'da zaten koyunculuk çok eskiden beri, şu anda da hala devam ediyor. Koyunculuğun olduğu yerde köpekçilik de olur, yani köpek de olur. Mesela burada çok güzel bir dişi var. Bunda var mı adamcılık? Yok. Ama bu da masküler bir dişi yani. Bunu çok zorlarsak ısırabilir bence sanki ya. Adama değil ama yani köpeğe karşı, Köpeğe hayvana karşı çok biraz sert. Mesela gövdeliler aynı zamanda boyutlarına göre kiloları da çok yüksek bu köpeklerin. Evet. Yani mesela standart bir boz köpekten 80 santim bozla 80 santim sarıyı tartsak sanki sarılar ağır çekebilir gibi geliyor bana. Evet, Katılıyor musun? biraz kemik yapısı olarak da daha kemikliler yani. Daha büyükler. Daha büyükler, daha kemikliler. Neredeyse benim çiftliğimdeki bütün köpeklerin hepsi Karapınar köpeği. Bu beyaz da Karapınar köpeği, annesi babası komple Karapınar köpeği, sarılar. Yani bizim köpeklerimizin ırkı komple Karapınar'dan gelme. Senin mesela çok yoğun duygusal bağ kurduğun Leon vardı. Leon maalesef aramızdan ayrıldı. Leon da efsane bir köpekti arkadaşlar. Ziya'nın da evladı gibi sevdiği bir köpekti. Keza mesela bu da tip olarak Leon'a çok benziyor, andırıyor. Sanırım oğlu değil mi? Aynen, Leon'un oğlu abi. Bu köpek Leon'un oğlu. Biraz adamcı, sen çok sokulma abi. Ateş. Maşallah fizik, boy, kilo, nazar değmesin. Çok hoşuma gitti. Bunun annesinde 86-87 santim rahat var. var. Bunun annesini de biz üretmiştik. Gel. Bunun annesini de biz üretmiştik. Annesi de Safir vardı benim. O da çok sevdiğim köpek. Leon'dan bir önceki köpek. Annesi de Safir'in kızı. Yani bak, yavru bir köpek daha. Çocuk gibi oynuyor Daha bak. 2 yaşına girmedi. Bak, yani şey olarak karakterini çok sevdim ben bu köpeğin. Biraz daha karakteri Safir'e benziyor. Birazcık insana karşı sert. Aslında çok şey değil ama kendine dokundurtmuyor, kendini sevdirmiyor. Ben de biraz tedirgin oluyorum. Çok karakteristik bir renk. İzleyenlerin de ben bu konuda görüşünü merak ediyorum. Yani İç Anadolu'da özellikle de bu Konya Ovası'nda bu köpekleri görmek mümkün, bu renkte köpekleri. Onlar da renk konusunda nereden geliyorlar? Yani acaba Asur Mastif'inde de bu tarz renkler var mıdır? Mesela kuzeye çıktıkça, ülkemizde yukarıya çıktıkça sarı köpek görme ihtimali düşüyor. Evet. Ama aşağı indikçe bu Tuz Gölü, Konya Havzası, aşağılara doğru Nevşehir, buralarda sarı köpek görebiliyorsun. Maskesiz sarı köpekler. Evet abi. Valla Karapınar'da güzel yani erkek. çocukluğumdan beri ben böyle köpek görüyorum. Bu renkte köpek görüyorum. Bu da çok yakışıklı değil mi ya? Merhaba. Kutup. Merhaba, tanışabilir miyiz Kutup? Abi çok ürkütücü bakıyor. Kutup merhaba, gel. Hadi merhaba de. Ver patini. Hadi merhaba de. Gel merhaba de. Merhaba. Merhaba. Beni sevmedi. Merhaba. Merhaba. Hadi ver patini. Aferin lan sana. Adamsın lan sen. Bu kaç yaşında Ziya? Bu da genç herhalde. Daha 2 Bu da yaşına genç. yok galiba. Var mı? Yok, bu 2 yaşından fazla abi. Bu köpek 3 yaşına girecek. 32 aylık yanlış hatırlamıyorsam. Alırken sormuştum. Bu köpek benim kendi üretimim değil. Karapınar'dan aldım bunu da. Bizim Akif'in köpeğine de dayanıyor bir taraftan, şey vardı. Hangisi? Poyraz vardı. Büyük Evet, bir köpek. evet, Poyraz'ın kızından alma bu köpek. Poyraz da güzel bir köpekti. Çok geniş bir ağız yapısı var ya. Kocaman bir kafası var. Bu boyutlarda köpekler mesela ilk kez çekeceğim. Daha önce de çektiğim sürüye giden köpekler. Ama büyük olup sürüye giden köpekleri bu havzada, bu video turunda çekmek istiyorum. İnşallah bu kaybolan köpeğimizi Koyunlar da bulabilirsek. çıkmadı değil mi bir de şansımıza? Yok, şu an çıkmadı. Bir ay sonra falan çıkar, yani tamamen meraya çıkar. Kaybolan köpeğimizi bir bulabilirsek, bu gördüğün köpekten daha büyük, daha kalın. Maşallah. Böyle, aslında şöyle yürürken gör, kangal formatında böyle simit kuyruk. Çok güzel bir köpekti. Bayağıdır arıyoruz, bulamadık. O da mesela koyunum için 1. sınıf, yani kendi koyunumda yetişti zaten köpek. Çok iyi bir köpekti. Bakalım inşallah. Kocaman ova. Tabii inşallah bir an önce köpeğini bulursun. Bence mutlaka bu ovada mükemmel çoban köpeklerini sürü başında görevlerini yaparken de Çekeriz. Ya çekmeyi bizim Rabbim kendi nasip köpeklerimizi de çekeriz. Hep aynı köpekleri görmesinler. Farklı köpekler de çekeriz. O kesinlikle. konuda Karapınar zaten, Çumra, Karapınar, buralar komple koyunculukta, yani hayvancılıkla uğraşan yerler. Ziya, sanırım şu anda bulunduğumuz yerde 30'a yakın, belki de daha fazla köpek var. Kesinlikle 20'nin üzerinde köpek var da Evet. 30 da vardır diye tahmin Var. ediyorum. Bu işin sen tamam, Allah sana imkan verdi, maddi durumunu iyi, layıkıyla köpeklere bakıyorsun. Ama şu anda yetişkin bir köpeğe bakmak çok zor. Çok zor abi. Senin buradaki maliyetlerin ve beslenme sistemin ne? Neler yapıyorsun? Abi ya biz şu anda, yani bu yıla kadar hiç sıkıntı yaşamıyorduk. Bu yıl artık bizi de zorlamaya başladı. 3 lira, 4 lira, 5 lira pay alıyoruz köpeklere, yetişkin köpekler için. Yani bir ton pay getirtiyorum, bir hafta gidiyor. Bir ton 200, bir ton 300 kilo pay getirtiyorum, bir hafta gidiyor. Ayda 20 bin lira sadece beslenme. Sadece İlaçlar, beslenme. ilaçlar yok. Yani veteriner masrafı hariç, ilaçlar hariç.
Burada bir arkadaşımız var. Personel var. Sürekli yatılı kalan bir arkadaşımız var. Onun maaşı hariç. Kabaca 40.000 lira. Yani Minimum. artı işte Hüseyin benim ortağım. Hüseyin 24 saat burada köpeklerle. Sormasaydım keşke diyormuş kanka. Hatırlatmış oldum sana da. 24 saat burada köpeklerle Eyvah, eyvah. beraber, koyunlarla beraber yani. Rabbim kolaylık versin ama birbirinden güzel köpeklerim var. Gel bakalım seninle de tanışalım. Merhaba. Abi çok büyük ya. Ürküttü beni yani bunlar. Baştaki amca ne? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Gözleri çok güzel değil mi değerli izleyenler ya? Göz rengi. Oy. Ne haber? Ne haber koca kafa? Oy Tosun. Kalk bakalım hadi gel. Gel bir görelim seni bir kalk. Gel bakalım hadi gel. Maşallah sana maşallah. Maşallah sana maşallah. Bunun ismi neydi ya? Bunun ismi bizim Hüseyin. Bunun ismini Junior Leon koydu. Leon olarak kaldı yani, yavru Leon. Yavru Leon ne haber? Bu da genç. Bu da genç. Ya benim başta köpeğim işte 3 yaşına girecek. Harici 2 yaşına giren köpeğim bile yok. Biraz gençleştirdik köpeği. Kendi ürettiğimiz köpeklerin haricinde köpek bırakmadık çiftlikte. Biraz daha dişilerin sayısını çoğalttık bu dönemde. Hani yavru aslında arkadaşlara 1 yıllık 2 yıllık söz verip de yavrulaştıramadığımız arkadaşlar vardı. Biraz da onların aslında talebi biraz bizi buna itti. Biraz da maliyetler bizi buna itti. Çünkü 20'ye yakın erkek köpek besliyorum sadece. Evet. Üretim mesela sadece 4-5 tane dişiden yapıyordum. O da bize bayağı maliyet olarak sıkıntı yaratmaya başladı. Çünkü az yavru ürettiğin zaman yani biz bunun satışını da yapıyoruz. En azından tekerin dönmesine destek Aynen, olsunlar. aynen. Biz bunun mecburen satışını da yapıyoruz ki cebimizden az para çıksın. Maliyeti biraz düşürelim. O yüzden dişi sayısını biraz çoğalttık. Hem Şu yavru an var mı üretmek hiç için. satılık yavrun? Şu anda ya doğmadan satılıyor zaten yavrular. Ya adamım ya. Marka olmak kolay değil ya. Oğlum sen ne yapıyorsun? Nereye sokuyorsun Ya lan aslında kafanı? bizi bu markaya Leon itti. Değil mi? Bu köpeğin babası itti. Yani Leon gerçekten hani bizi yine tanıyorlardı, seviyorlardı. Leon gerçekten bizi ünümüze ün kattı diyebilirim. Abi her köpekçinin kariyerinde ondan özdeşleşen pik bir yaptı. köpek vardır. Aynen. Konyalı Ziya için de bu Leon'dur. Bu tartışmasız. Ziya yani davarlar için köpek besleyen bir adam değil. Öncelikli işi küçükbaş hayvancılık değil ama baya sayı artmış. Küçükbaş hayvancılık artık işin haline dönüşüyor gibi görünüyor. Biz Yani köpekler için koyun alan adam. köpekler için koyun aldık yani. Biz hani dedik çiftlik boş kalmasın. İşte köpeklerimiz de Aynen. yavru köpeklerimiz koyunda yetişsin. Özünde aslında iri ve büyük güçlü köpekler Aynen. seviyorsun. Doğru Aynen, muyum? Yani aynen. bu işin hobicisisin aslında. Bu işin hobicisiyiz. Yani şimdi hobicisiyiz deyince bazı insanlar yanlış anlıyor. Diyor ki ya hobicisisin ama sen de yavru satıyorsun. Ya satmam lazım. Kardeşim 40.000 lira o harcasın o satmasın o zaman. Ha, O kadar yani da ağa satmam değiliz. lazım. Hani bunu satmayan yok. Ama biz bu işi ticaret haline getirmedik. Tek işimiz bu değil. Ya da işte köpekten para kazanalım diye bir kafamızda şey yok. İşimiz gücümüz yani Allah'a şükür yerinde. Köpeği de tamam hobi olarak hepimiz sevdiğimiz için yapıyoruz. Sevmesek kimse bu işi yapmaz zaten. Köpeklerin hepsi yüksek ve formu yerinde. Yani zayıf köpek görmedim. En baştaki köpek bu dişiyle eşleşmiş arkadaşlar. Arkamızdaki dişiyle. Ondan kaynaklı Yok olarak sadece biraz... onunla da değil. 2-3 tane dişiyle eşleşti. Bir de o köpek çok hareketli. Dişilerle de eşleşince birazcık onun formu zayıf. Ziya- Haricinde çok zayıf köpeğe bakmam zaten. Az önce biz bunu gözden kaçırmışız ama burada da bir tane cevher yatıyor. Evet. Bu köpek de Bu da enik. enik. Kart köpek yok abi hani büyük. Bu kaç aylık? Bu köpek de 21 yapıyor. aylık falan abi. Ne oldu lan? Diş gösteriyorsun bana. Bunda var mı adamcılık? Yok. Emin misin? Hayır. Ateşin haricinde adamcı köpeğimiz yok. CV'sinde yazıyor mu adamcı değil diye? He? Az buçuk anlıyoruz. Çok anlamayız köpekten ama birazcık anlıyoruz. Ne haber lan? Bunun adı neydi kanka? Buna güzel bir isim koyacağız. Ben Daha Kılıç, ismi yok Kılıç yani, diye ha? düşünüyorum. Bu köpek de yeni geldi. Kılıç diye düşünüyorum ama Gelen geçen bana iş atıyor birader. Hayırdır oğlum böyle yapıyorsun. Ne oldu hadi. Hadi gel. Ne yapalım oynayalım mı diyorsun? Ne yapalım? Bak. Gel Kılıç. Tokat atıyor bana. Kılıç al. Sen emin misin oğlum bunun adamcı olmadığından? değil. Şakayla karışık sadri alışık yapacak gibi. Gel Kılıç hadi. Gel. Gel tamam gel. Of. Sen ne güzelsin sen. Sen ne güzelsin sen. Çok hoşuma gitti. Bu da yakışıklı. Küçük köpek yok. O yüzden köpeklerin hepsi bir arada olduğu için standart köpeklermiş gibi görünüyor. Yani başka bir köpeğin yanına götürsek boyutlar ortaya çıkar. 85 santimin altında hiç erkeğin yok. Tahminimce Yok. yani. Birkaç Al tane sınır küçük o. yavrum haricinde yok yani 85'in altında. Bunun soyadlı kimlerden geliyor? Bu köpek de yine Karapınar yani. Kafa yapısına bayıldım. Bunun anne tarafından Leon'a da giriyor bu köpek. Ama dediğin gibi bu köpek yani 2,5-3 yaşına gelsin. Çok bir Bak. de zayıftı biraz daha. Anadolu aslanı tabirinin vücut bulmuş hali abi. Net. Hem post olarak, hem renk olarak, hem yapı olarak Evliya Çelebi diyor ya ben Anadolu'da aslan gördüm diye. Oğlum arka ayaklarını düzelt millet bozuk basıyor zannedecek seni. Gel hadi gir. Geç. Biçimsiz durdun gel. Yok Gel. öyle Halbuki
Çok güzel Bayağı bir basar köpek. bozukluğu yok. Şey olarak güzel. Kesinlikle Evliya Çelebi'nin Anadolu'da gördüğü köpekler bunlar yani, o net. Evet ya bu köpek 3 yaşına girsin ve bir de biz bunu yeni getirdik, zayıftı biraz. 3 yaşına girsin, tamamen istediğimiz kiloyu alsın, istediğimiz kalınlığa ulaşsın, çok farklı ebatlara gelecek yani. Yanına bir köpek daha koyar. Çünkü 4 Koyar. post, bak mesela şu klasik bir çoban köpeği postu. O önündeki böyle kırıklıkların oluşması, ben yakışıklı, maşallah nazar değmesin. Şu ana kadar gördüğüm köpeklerin arasında benim bireysel favorim yakışıklılık olarak bu. Evet. Çok sevdim onu. Kafa çok tipi. yakışıklı. Bu kafa Bunun tipine ismini zaten yakışıklı şeyde- koydum kanka. Hayırlı Tamam. olsun. Hayırlı olsun. Tamam mı? Artık bu saatten sonra onun ismi Bunun adı yakışıklı. Artık bu saatten sonra Çapkın da koyabiliriz istiyorsan Ziya. bir çapkınlığını Yakışır görmedik. bak mesela. Senin köpeğine Çapkın ismi koysak kanka demiş. Boşanma sebebi. Bir tane de burada var. O kadar güzeller ki. Bunlar yalnız CNC tezgahından çıkmış gibi. 3 köpek de birbirinden şey. Hani şimdi ülkemizde biliyorsun sürekli bir bu kangal, bu değil, bu akbaş, bu değil, bu kırma, bu orijinal, bu safkan diye bir şey var ya, al. Sana 3 tane CNC tezgahından çıkmış gibi köpek. Hepsi birbirinin fotokopisi. Abi ben Kangal, Malaklı, işte Anadolu çoban köpeği, işte Boz çoban köpeği. Yani bu tür Tartışmalarda ben yoğum. tartışmalarda hiç yokum. Uzaktan izliyorum. Bazen keyifli muhabbetleri de dönüyor. Tabii bu şey olmadıktan sonra, birbirlerine hakarete varmadıktan sonra. Benim köpeğim güzel olsun. Biz hepsini Anadolu çoban köpeği olarak sınıflandırıyoruz. Uyandırdık mı seni? Merhaba. Ya ne güzel uyuyordum ya diyor. Yatıyoruz oğlum burada, rahat bırakın beni diyor ya. Bundaki rahatlık babadan geliyor. Leon da böyle çok rahat bir köpekti. Genelde Bir de kalk lan, bir genelde de böyle sakin. hadi gel, hadi gezmeye gidiyoruz. Koş. Koş gezmeye gidiyoruz. Hadi. Ah. Anam tutulmuş adam yata yata. Zor kalktı. Bu dışarıdaydı, salıktı. Uyum. Çiftlikte salık geziyordu. Bizim havuç fabrikalarının şeyi var abi. Bak, Büyük bak, kanalları var. kızım Sen onu görmüşsündür. Aha. Oraya Yüzme yeri. Yüzme yeri. Oraya çamurun içine saplanıyor bu arkadaş. Allah'ın Oradan çıkardık. Baya bir sıkıntılı zaman yaşadı. Sen de çok yakışıklısın. Ne oldu orada? Yani bayağı bir süre mi geçirmiş? Ya çıkmak için çok çabalamış. Bu balçık oldu artık, yani o çamur normal çamur değil. Eyvah. Battıkça şey oluyor, battıkça. Türk Yani filmlerindeki bataklık sahnesi gibi ha. çıktığında aynen öyleydi işte. Tarkan düşüyor çukura, zor çıkıyor. aynen o haldeydi. Hüseyin çıkarttı Hüseyin oradan. Hüseyin de Allah'tan kurtarıcı. bizim elemanlar görmüş, onlar haber verdi işte, Hüseyin de gitti. O kadar çabalamış ki arkadaşlar, bir yıldır yatıyor yani. O kadar yorulmuş, geldik hala yatıyordu. Yorgunluğunu atamamış bir yıldır. Sen var ya, çok tatlısın ya. Maşallah sana. Çok güzeller. O kadar köpek var ki sırasıyla her birine 3 dakika harcasak video 1,5 saatte zor bitecek gibi geliyor bana. Hızlandırıyorum o yüzden bu aşamadan sonra biraz daha. Bir de şu konu var. Hem senin hem izleyenlerin görüşünü merak ediyorum. Safkanlar için genelde tek renkin tonları olur diyorlar. Ama bizim ülkemizde ala diye tabir ettiğimiz şu köpeğin rengi beyaz üzerine sarı, beyaz üzerine kahverengi, beyaz üzerine siyah paftalarda renk deseni olabiliyor. Genelde bunları yine bu bölgedeki köpeklerinde görmek mümkün alalara. Evet abi. Bu köpeğin bir amcası kara kırçıldı. Sen o köpeğin daha önce seninle videosunu yaptık. Bildiğin kara kırçıl ama gerçekten kapkara yani. Bak, bir amcası. Bu köpeğin dedesi şu az önceki çektiğimiz boz yok mu? Bozdan daha açık renkte bir boz köpekti. Bak, ala çıktı yani bu köpek. Demek ki kanlarında var. Kanlarında var. Yani bu renkte olabiliyor. Aynen. Sence peki bir çoban köpeği için bir melezlik göstergesi midir bu? Ala renk. Bence değildir abi. Merhaba, gel. Ya melez olarak zaten hepsi birbiriyle melezleşmiş ama bence hani böyle bu kırmadır, işte bunun rengi böyle olduğu için bu köpekten işte anlatıyorum yani. Köpeği ben eşleştirdim şimdi. Ben o kara kırçıl köpeği bundan da yakalayacağıma inanıyorum. Çünkü amcası, birebir Evet. amcası, yani babasının kardeşi kara kırçıldı. Bunun da kanattında var. Var. Çünkü genlerinde var yani bu köpeklerin. Arkamızda da damızlık dişiler var değil Evet. mi? Evet abi. Yani Ziya zevk için, hobi için köpek besleyen bir adam olduğu için az önce de kendinin anlattığı gibi çok üretim yapmıyordu. Dişi sayımız bir ara çok pik yaptı. Bir 15-20'ye kadar dişi topladık ama sonra düşürdük 4-5 tane dişi, ama şu anda bayağı dişimiz var. Hem yavru üretmek için, hem daha fazla yavru isteyen insanlara yavru ulaştırmak için, hem birazcık maliyeti düşürmek için, satmak için. Bunun altını bir çizelim. Videolarda adamlar hemen yorum yapıyor, işte ben hobiciyim ama yavruda. Ya satacağım kardeşim, ben bunu sana az önce de anlattım. Ben 40.000 lira aylık, hani abartısız 30.000 lirayı geçiyor. Abartısız. Evet. 30.000 liraya geçen aylık masrafım var benim. Ben yavru satmazsam ben bu çiftliği niye yapacağım? En azından çark dönsün. Ya cebimden çıkan para biraz azalsın. Evet. En azından cebimizden çıkan parayı biraz hafifletelim yani. O yüzden arkadaşlar Ziya'nın iletişim bilgilerini buraya veriyoruz diyormuşum. Yok, ona ihtiyacımız yok. Daha yavrularımız olmadan satılıyor çok şükür. Eyvallah kanka. Burada keza sarı dişilerden bir tane örnek. Gel bakalım kızım, gel. Gel deli, gel. Gel hadi, gel. Gel. Gel hadi. Gel, seveceğiz seni, hadi gel. Gel. Merhaba. Ne güzelsin sen. Erkek gibisin.
Maşallah maşallah nazar değmesin. Bu da yine Leon'dan bağlantılı mı? Bağlantılı değil abi. Bu da yine yani yavruyken Karapınar'dan alınmış. Bir abim hediye etti bunu. Erkek gibi dişi dedikleri Aynen. dişi. Aynen. Daha hiç yavrulamadı da bu dişi de enik daha. Maşallah. Hani yavrulasın daha güzel olur. Daha ilk kez yavru olacaksın. Aynen ilk defa yavrulayacak. Bence eşleştirdik. birçok kişi bu dişinin yavrusundan almak istiyordur diye tahmin ediyorum. Favori dişler arasında. Dişinin kendisini de almak isteyen çok oldu. Sadece bir tane resim paylaştık dişiden. Ama hediye geldi yani bu köpek burada kapıda ölür ya da hediye gelen kapıya geri gider yani. Bu alanda Satma da olayı şeyler olmaz. var. Genç yavrular öyle takılıyorlar serbest bağlamadan. Aynen. Sonra zincir görüyorlar. Zincir görüyorlar. Koyuna istekli olan yavru olursa koyuna ya da koyunda yetiştirmek istediğimiz yavru olursa koyuna gönderiyoruz. Katılıyor musun büyük köpeğin koyunun başında eklemlerinin düzeldiğine? Yani yavruluk döneminde yetişiyorsa kesinlikle düzelir. Hı hı. Büyük köpeğin. Ya o biraz daha hani ne kadar genetik olsa da bakımla alakalı bir şey. Değil mi? Yani tabii genleri de çok önemli ama bakımla alakalı, gezmesiyle alakalı bunların faktörü çok büyük yani. %60 genetik ise %40 da Bakım. kilolu olması, Aynen. kısa zincire bağlanması, betonda Doğru bakılması, beslenmesi. beslenmemesi Yani- daha doğrusu sebep oluyor bozulmasına. Doğru Aynen. beslenirse düzülüyor. Yani doğru derken hani doğru beslenirse zaten onun bir çok sıkıntısı ortadan kalkıyor. Ve yalnız ilginç bir şey var kanka. Köpeklerin hepsi aşırı sakinler yani. Şöyle bak bir dön. Sana zahmet Çağan'cığım. Çağan yine kahrımızı çekiyor sağ olsun. Ya Herkes yatarda yani böyle emekli memur gibi. bu aslında köpeklerin kendi gücünün farkında olmalarından kaynaklanıyor. Bu köpekler zaten Bir yaklaşım tarzı. Yani öyle. Yani bu köpeklerin zaten şuradan itibaren iki köpeğin haricindeki hepsi Leon'un yavrusu. Leon da öyleydi yani. O da gücünün farkındaydı. Tam bir boksör gibiydi. yani kendinden emin oldukları için bu kadar sakinler. Kendinden emin oldukları için ve gücünün farkında oldukları için. Bu köpekler zaten tehlike anında ya da görevlerini yapmaları gerektiği anda görevlerini yaparlar. Biz şöyle de bir şey yapalım. Sen madem köpeklerimize bu kadar sakin dedin. Eyvallah. Dışarıda ben sana bu köpeklerin böyle zincirdeki gibi değil de salınık oldukları zaman ne yapacaklarını ya da karşıdan bir tehlike gördükleri zaman ne yaptıklarını gösterelim. Eyvallah yapalım ya ne bileyim bak o işte havuzun balçık çukuruna düşen adam hiç kalkma niyetinde değildi. Keza bu uyuyor. Herkes uyuyor. Oğlum çekim yapıyoruz kalkın lan. Bizim buraya sürekli gelen giden oluyor. İnsanlar da bu şekilde hani Alıştılar. Biraz da onun rahatlığı var. Eyvallah. Ayrıca senden bir konuyu daha konuşmak istiyorum. Tamam köpeklerinin bir gücünü görelim, heybetini bir görelim. Piyasada şöyle bir şey var. Senin buradaki köpeklerin hepsinin büyük olduğundan bahsettik. Herkesin köpeği 90 santim. Ben de Halep oradaysa arşım burada diyorum. Aslında büyük köpeklerin yani 85 santim ölçünün ne kadar büyük bir ölçü olduğunu izleyenler de görsün. Hani millet abartıyor işte. Ya benim köpeğim 90 santim. Zaten bizim Türkiye'de o meşhur yani. 90 santimin altında hiç köpek yok. 90'ın altında köpek yok. Her köpek 90 üstü. Yani bakıyorsun şöyle 90. Sen az önce bana bir köpek sordun. Kaç santim dedin? 80 santim. Sen dedin yüzüme böyle bir baktın ben anladım niye baktın. Ya çünkü abartmaya gerek yok. Ya köpek de 80 santim kalın bir köpek zaten iri bir köpektir. Kesinlikle. Ya benim 85 santim yani var yok diyerek verdiğim köpeklerin hepsini hani verdiğim yerde genelde 90 artı diye paylaşıyorlar. Ya gerek yok. Köpekte zaten ne oluyor? 90 artı olunca ne oluyor? İşte 90 artı olunca 100 bin oluyor fiyat. Yok o da abartı ya bak ya zaten çoğu o rakamlara yani çok köpek satılmıyor. Çoğu Evet. abartıyor zaten alırken aldığını söylemiyor. Satarken işte ona göre sattığının fazlasını söylüyor. Ya köpekte ya bir köpekte bence 80 santim, 82 santim, 83 santim kalın, basarları düzgün, kemikli bir köpek bana göre İdeal, de ya evet. idealin üstü yani. Kesinlikle. Ya millette ben bakıyorum hiç kimsede 90'ın altında köpek yok. Bana sor bak bir sürü köpeğim var. Bana sor benim köpeğim benim çiftliğimde şu anda 90 santim benim gözümde. Benim gözümde 90 santim köpek şu anda yok. Benim gözümde. O zaman en büyük köpeğini gösterelim. Gösterelim. Buradaki. Gerçi bir tane vardı. Ziya onu Makedonya'ya göndermiş. Biz bir önceki çekimimizde çekmiştik. O köpek kesinlikle 94-95 vardı. Belki 1 metreye bile yakındı Metreyi yani. o köpek için almıştık. Geçen yavruların ağzında gördüm. En son biri oraya sündürüyordu, biri oraya. Metreyi parçalamışlar. O köpek için aldık. Ya o da Kaç santimdi? Acımasız ölçümle. abi üstümden basa basa ölçüyordum 95 santimdi. Bak Evet. basa basa. Kimin eline gelsin 1 metre derler o köpeğe. Kimin eline Derler. gelsin. Yani var bizim gibi abartmayan insan var. Biz tekmişiz gibi konuşmayalım. Görüyorum adam gerçekten doğru ölçüm yapıyor ya da abartmıyor. Evet. Köpeği neyse o. Yani köpek neyse o yani. Bir de ne oluyor ki yani santim mi? Yani köpekteki kaliteyi santim göstermiyor ki. Abartmaya Boy gerek yok. takıntısından kurtulmak lazım. Benim hiç yok abi. Boy takıntım, ırk takıntım biraz var. O da ırkı zaten komple kendime çevirdim. Hani kendi üretimlerimi, yani erkek köpeklerim de kendimin. Bir şekilde benim köpekler, yani kendimin üretmediği köpeklerin de bir şekilde kendimden kan bağı var. İşte erkeğin de dişisini aldığım köpeklerin hani satın aldığım köpekler de öyle. Irkı bir şekilde kendim yani Leon tarafı, yani Karapınar köpeklerinden taraf çevirdik o şekilde. Onun haricinde abi hani senin dediğin gibi bu konuya da gerçekten iyi geldin. Abi bu 90 santim olayı gerçekten çok büyük abartı.
Piyasanın takıntısı haline geldi Yok ya. abi hani 90 santim gerçekten böyle basarları düzgün, güçlü, kemikli 90 santim köpek. 90 bir de artıya geçersen çok fazla yok abi. Sen gittiğin yerde sen sürekli Ben geziyorsun. bir elin parmağı kadar köpek olduğunu düşünüyorum şu an Aynen. Türkiye'de. Bence de öyle abi. Hatasız, ya da az Hatasız. hatalı 92, 93, 95 beni takip ediyor bu anlamda camianın içerisinde olan ya da dışında olan. Ben de 95 santim hatasız gel abi metreyi koy diyen köpek olanları davet etsinler. Geleyim sonuna Aynen. kadar tüm Türkiye'nin de görmesi için elimden geleni yapayım. Abi çok uzun zamandır köpek besliyorum. Elime böyle gerçekten 90 artı diyebileceğim 2-3 köpek geçti. 90'ın üstüne çok üstüne çıkacak 3. Abartmayayım 5 köpek geçti. Haricinde yok abi yani Leon 85 santim, 86 santim. İyi olduğu zaman çok fit zamanında yani iyi zamanında 87 santim köpekti. Evet. Ama Leon'un kemiğinde, Leon'un kalınlığını, Leon'u kantar atıyorduk 90 küsür kilo. Normal kilodayken 90 küsür kilo geliyordu yani. Aynen öyle. O zaman bu söylediklerimizi gösterme zamanı. Hadi bakalım. Bak yatıyor değil mi ikisi de çok sakin. Evet. Lan yatıyordu dedik kalktın ayağa oğlum gel. Ben mesela Hiçbir izleyenlerin de yorumunu istiyorum bu köpeklerle ilgili. Şu an ekranda gördüğünüz köpek sizce kaç santim arkadaşlar? Bence bu köpek 87 santim rahatlıkla var. Bana göre 86-87 var. Yani- Belki fazlası da var. Yani ben şimdi sana espri olsun diye 80 santim dedim. Yani 85 benim gözümde 85 rahat var. Yani 85 hak eden bir köpek. En ölüsü 85. Aynen. Bunun üstü vardır mutlaka. Birkaç santim üstüne çıkar. Ama çok önemli değil yani köpekte. Dev köpekler. Evet sakin sakin duruyor. Bu arkadaş da sakin sakin duruyor. Önce Evet, bunu onu alalım. alacak. Biz o zaman İkisi- dışarıya çıkıyoruz İkisini Ziya. aynı anda çıkartamayız. Tamam. Ve bu köpeğin daha enikten olduğunu da hatırlatayım abi. Evet maşallah var çok güzel. Köpeklerin aslında ne kadar güçlü ve iri fizikte olduklarını bu şekilde görmüş olduk. Ya abi aslında bunu yapmamızdaki sebep hem sen gör. Hani dedin ya köpekler aslında sen biliyorsun işin Evet. gerçeği ama izleyenler görsün. Hani bak yine hepsi sakin. Köpeklerde yine hiçbir şey yok. Köpeklerin aslında ne kadar sakin olsalar da bizim de aslında karakter olarak bu köpeklerin böyle sert yapılı olmalarına ihtiyacımız var. Sonuçta biz işte 700-800 tane sürümüzü bu köpeklere emanet ediyoruz. Çiftliğimizi bu köpeklere emanet ediyoruz. Benim çiftliğimde sürekli yani boşta gezen bir tane iki tane erkek köpek olur. Bu da neden? İşte çevreden yabancı köpek gelmesin. Hani kış günü hayvan canavar değil. Biz burada canavar deriz. İşte kurt gelmesin. Yani onlara karşı bu köpeklerin hem karakter olarak o şekilde sert olması lazım hem de güçlü olması lazım. Yani bir erkek köpek diğer bir erkek köpeğe cesaret gösteremezse sürümde de koruma yapamaz mı diyorsun? Doğru mu Yapamaz. anlıyorum? Yapamaz. Bence yapamaz yani. Sonuçta bu köpek herhangi bir En nihayetinde süs köpeği değiller. dışarıdaki herhangi bir yabancı köpekten korksa bu köpek bir canavar gelse, bir kurt gelse yani köpekten korkan kurda hiç gitmez. Kesinlikle. Bu sefer ne olacak? Çobanı da bırakacak, şeyi de bırakacak, kaçacak yani kendi canını kurtaracak. O yüzden bu köpeklerin hani karakter olarak ya aslında zaten bu köpeklerin geninde var. Biz istesek de istemesek de bu köpekler yani sert karakterli köpekler. Kesinlikle. Bir de şu var, bizim izleyenlerimiz bu konuda oldukça bilinçli. Şiddete ellerinden geldiğince karşı durmaya çalışıyorlar. Bu yönde de yorumlar alıyoruz. İşte hayvanlar birbirinden dövüşmesin, temas etmesin. Bunu sağlamaya çalışıyoruz ama görsel anlamda da bu hayvanların kendisini baba yiğit olarak göstermesi için iki erkek köpeği karşı karşıya getirdiğimizde hayvan şöyle bir Aynen. kendinden emin duruşunu, o fiziksel güzelliğini, gücünü O zaman- sergiliyor. o Bunu zaman sergilemek gösteriyor. adına yapıyoruz. Yoksa herhangi bir şekilde amacımız Ya- birbirlerine karşı kışkırtmak değil arkadaşlar. Aslında biz bunun sıkıntısını çok da yaşıyoruz. Burada hani böyle sürekli yapmış olsak köpekler birbirlerine çok kinlenecek. Bu sefer bir boşanmış olsa köpeklerden bir tanesi salınmış olsa direkt kavga edecekler. Bunun en büyük sıkıntısını biz yaşıyoruz yani. Birbirlerini perişan ediyorlar. Peki koyunların içerisinde hiç büyüttüğün bir yavru var mı? İzleyenlere onu gösterip İki tane- yavaş yavaş veda ederiz. 2 tane yavrumuz var. Koyunların içinden hiç çıkmıyor. O da Neredeler acaba o zaman? Bulmamız lazım muhtemelen onları. yine ya koyunların içinde ya da koyunların tam kapısının ağzında yatıyorlardır. Şimdi yavruların karınları doydu mu? Bak kuzu kocaman olmuş. Annesi kadar olmuş hala emmeye devam ediyor. Yeter lan yeter. Anneyi Sömürdün bitirdi, anneyi. anneyi bitirdi daimi.
Bunlar ne zaman şimdi çıkmaya başlayacaklar araziye yine? Kaç hafta kaldı? Abi araziye yani yaklaşık 20-25 gün sonra biz salmayı düşünüyoruz. Şu anda ufak ufak salıyoruz ama istediğimiz randımanda değil. Yani bir gün salarsak bir gün hava şartlarından dolayı salamıyoruz. Mesela arada Suflo'a benzeyenler görüyorum. Suffolk'tu bu arada galiba ismi. Evet. İlle de Fransa benzeyenler var. Merinos'a benzeyenler var. Şöyle biz bu işe yeni başladığımız için biraz alış döneminde tam istediğimizi bulamadık. Aha. Yani ister istemez hani onu da aldık, onu da aldık, onu da aldık. Orada bak koyunların arkasında yavru. Bak bak. Anam çiftliğin şunların etrafını güzelliğe geziyor. bak. Ziya bunlar ne böyle? Böyle giderken götürebilir girdi miyim bak içeriye, yanımda? koyunların içine geliyor. Kanka benim Brezilya'dan bir takipçim var. Onun tam aradığı yavru bu, biliyor musun? Ama Ziya bunun güzellik de böyle, maşallah maşallah. bundan bir tane daha var, Ya kardeşi de var. sen ne yapıyorsun? Sen koyunları mı koruyorsun sen? Sen koyunları mı koruyorsun şaşkaloş? Çok güzel. Geçebiliyor muyum yanlarına? İzin var mı? Burası var, birazcık şey midir? Şu taraftan geçersen o taraflar biraz kuru abi. Tamam, bir oradan Ha, deneyeyim, şuradan bir orada geç. elim al. Abi bir tane denik buradan geldi. Bak elleri ayaklara bak maşallah. Bir de kardeşi var burada. Gel gel gel. Bu hastalanmıştı, buna serum taktırdık. Gel gel gel. Bak koyun köpeği karakterini bile almaya başlamış, görüyor musun? Abi var ya bu köpek Koyunların içinde olmasa, normal olsa bu yavru yanına gelir. koşar koşa gelir. koşa gelir. koşar gelir. Şimdi görüyor musun bak? Yani yaşayarak görme. Bu köpekte gerçekten çok, yani bu ve kardeşinde çok farklı bir koyun merakı var. Bizim hani diğer köpeklerimizde de var ama bu köpekleri direkt ben köpeklerin oraya bıraktık. Buraya da değil. Köpeklerin oraya bıraktık. Köpekler oradan koyunun içine kendileri geldi ve buradan çıkmıyorlar. Bak az önce sen de gördün. Yani belki anlatsak inanmayacaklardı. Yaşayarak İzleyiciler de eğer kamera açısından çıktıysa onlar da gördü ya. Resmen böyle koyunların etrafında köpek şu anda şey yapıyor. Tur atıyor ya. Tur atıyor. Lan daha sen kaç günlüksün? Gel. Gel. Kaçma, çok kaçma. Kaçma. Gel Gel. gel gel. Gel bakalım, gel. Gel hadi, gel gel Gel, gel gel. gel gel gel. Gel hadi, gel gel. Gel 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 gel. Gel gel. Gel gel gel. Gel 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 gel. Biz de böyle olmasına daha çok sevindik. Hani koyun köpeği birazcık şey olacak. İnsana da tamam saldırmasın ama yabancıyı seçsin. Herkese aynı şekilde yaklaşmasın. Biz de o yüzden çok sevmiyoruz yavruyu. O yüzden biraz yabani duruyor. Bu şekilde hani yetişmesi bizim de hoşumuza gitti. O yüzden Ya biraz yabani. yavru efsane ya. Yavru Abi büyümüş de ve küçülmüş. Aynen bak aynı anda söyledik. Büyümüş Adam ve yani. küçülmüş yani. Hareketleri her şeyi öyle. Bayıldım ona. Ziya ben onu giderken götürüyorum. Peşinden koşturuyor beni ya. Gel gel, vallahi seveceğim, bir şey yapmayacağım ben, gel. Oy oy oy. Yok Brezilya yok gel. Abi çok ağır lan. Maşallah. Brezilya yok gel. Bir de bunun basarları şeyleri müthiş abi. Ziya Ünal'ın çiftliğinde kaçak işçi yakaladım arkadaşlar. Sigortasız olarak koyunların başında göreve başlamış. Ziya bunun hemen sigortasını yapıyorsun. Bir de Hak ediyor. maaşının üzerinden tam ödüyorsun. Hak ediyor ama değil mi? Kesinlikle. Ne kadar güzel bir yeniksin sen, maşallah. Nazar değmesin, belim acıdı. İşte en güzel keyif de bu değil mi? Bunu Abi yaşamak. çok bak mesela He? az önce bak çıktı geldi koyunların içine böyle. O iş bize gerçekten keyif veriyor. Nazar değmesin. Eli ayağı çok iyi. Maşallah. Karakteri çok müthiş. Tam ben diyor ki Tam ben koyun küçük adam. köpeğiyim. Ben Bunun koyun adını da köpeği küçük olacağım. adam koydum kanka. Bütün köpeklerin isim verip böyle gideceğim. Ama- Koydun mu ismini? Var değil mi? Yo buna isim koymadım. Bu güzel bir isim hak ediyor ama. Adam ya bu. Adam değil mi? Aynen. Bunun adı adam olsun bence. Oğlum çok güzelsin sen. Maşallah Ziya. Çok keyifli bir gün geçirdik. Gel böyle. Senden buradan yavaş yavaş izleyenlerimize veda edelim. Beni de nefes nefese bıraktı peşinden koştururken. Gel şaşkaloz gel. Gel. Onum. Evet. Gel sen onu al, ben de bunu alayım. Gel kaçma gel. Evet değerli dostlar, bir videonun daha yavaş yavaş sonuna geldik. Ülkemizin farklı noktalarındaki farklı çoban köpeklerini sizler için göstermeye ve gezmeye devam ediyoruz. Ziya'cığım öncelikle emeğine yüreğine sağlık. Bize de çekim yapma imkanı verdin. Çok sağ olasın. Sizin de ayağınıza sağlık çok abi. keyif Her zaman aldım. beklerim. İnşallah ben de keyif aldım. Keyifli bir çekim oldu. Hava da güzel, istediğimiz gibi. Köpekleri için koyun alan adam koyun için yavru üretmeye başladı. Harikasın. Emeğin bol olsun. Rabbim daha da Allah- çok versin. Her şey gönlünce olsun dostum benim. Allah razı olsun abi. Değerli dostlar, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Türkiye'yi ve tüm dünyayı çoban köpeklerinin farklı noktalarında görevlerini çekmek için gezmeye devam edeceğiz. Nefes nefese Ağır kaldım, değil mi kusura bakmayın. Allah'a emanet. Ağır değil mi köpek? Allah'a emanet, görüşürüz.